Selam, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Evet, hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır ve yeni bir akşamda birlikteyim sizlerle. Bugün 6 Mart 2023, Pazartesi ve tarihi bir pazartesideyiz. Evet, haftalardır beklenen karar çıktı ve bu akşam Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı hazırlandı ve açıklandı. Açıkçası ben de saatlerdir ekran başındaydım. Bu yayını o yüzden geciktirdim. Daha detaylı bir yayın yaparım ben de diye. Ancak çok da öyle işime yarayacak, yani kimsenin bilmediği bir durum yok. Herkes izlemiştir zaten. Umarım hayırlı olur, iyi olur. Mübarek gecede açıklandı. Bu gece biliyorsunuz kandil. Hepimizin kandili mübarek olsun. Allah nice kandillere inşallah eriştirsin hepimizi. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Öncelikle afet bölgesinde hayatları mahvolan tüm dostlarımıza ben bu akşamki niyetimi bütün kalbimle onların bundan sonraki kandilde, bundan sonraki günlerde tez zamanda inşallah kendi evlerinde, sıcacık yuvalarında eskisi gibi hayatlarını bir şekilde sürdürmelerini diliyorum. En kısa zamanda evlerine kavuşsunlar inşallah. Tüm temennim bu. Umarım güzel açıklamalar duyarız. Bugün aslında Cumhurbaşkanı da bir şeyleri çıkacaktı ama onları izleyemedim, dinleyemedim sevgili dostlar. Ve bugün, yani bu akşam çok özel bir gece. Rabbim dualarımız hepimizin gerçekten olması gerektiği gibi inşallah duysun, sesimizi duysun, kabul etsin. Ve ülkemiz için de her şeyin biz hep hayırlısını istiyoruz. Bizim tarafımız falan yok. Biz doğru düzgün bizi yönetecek, ülkemize sahip çıkacak, halka ve tüm bu topraklarda yaşayan herkese, tüm insanlara eşit ve adil şekilde davranacak bir iktidar bekliyoruz. Umarız bunlar gerçek olur diyorum. Evet sevgili dostlar, bu arada ses sorunu yaşıyordum, biliyorsunuz görüntü sorunu yaşıyordum. Şu anda sesimde sorun olduğunu zannetmiyorum. Bir mikrofon edindik tabii ki ve biraz parayı bayıldık. Hiç ucuz bir şey yok gerçekten. Fakat bu mikrofon da benim çok sevdiğim bir tarz değil. Yani gelen ses şu anda size eminim. Mesela ağzımızın içinde mikrofonlar, bazı mikrofonlarda istenmeyen o sesler vardır. Yani o tükürük sesleri konuşurken onlar da geliyor olabilir. Bu mikrofonlar böyle. Şimdi benim verdiğim mikrofon sipariş işte 2 ya da 3 gün sonra gelecek. Çok daha profesyonel bir mikrofon. Tıpkı sinema izler gibi, tıpkı böyle çok profesyonel bir şey izler gibi artık sesimi dinleyeceksiniz. Böyle, o yüzden mikrofon gelene kadar bu mikrofonla idare edeceğiz diyorum. Evet, yeni bir güne başlıyoruz ve dolunay yaşayacağız. Biliyorsunuz bugün Salı günü, 7 Mart günü ve dolunaydan hemen sonra da artık bizim Satürn'ümüz 7 Mart günü Balık burcuna geçecek ve 15 Şubat 2026'ya kadar da Balık burcunda seyredecek. Önce günün dinamiklerine bakalım. Neler olacak bugün? Neler olabilir? Daha sonra da biraz Satürn'den bahsedeceğim ve yaşadığımız, şu günlerde yaşadığımız böyle olağan dışı, sıra dışı sürprizli konuları zaten bunları konuşuyorduk, bekliyorduk da sürpriz olabilir diye ben beklemiştim açıkçası. Bakalım bu önümüzdeki süreçte daha neler olacak. Şimdi Satürn'ün Boğalığa geçmesi, yani yarından itibaren, yarın da bir milat. Çok önemli bir milat olacağını düşünüyorum. Çünkü Satürn'ün background'una baktığında Türkiye için çok önemli aşamalar yaratmış. Birkaç tane tarih bakmıştım ben. Daha doğrusu çok uzun tarihlere bakmadım. Bundan 30 sene önceye baktım. 93, 94, 95, 96. Zaten Google'a girerseniz 93, 94, 95, 96 yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görürsünüz. Başta göçmenler. Göçmenlerle ilgili çok önemli konular devam edecek, artarak devam edecek. Bunlar ülkemizde gelen göç, bizim ülkemizden olacak göçler, büyük şehirlerden belki küçük kentler olacak. Ama onun yanı sıra savaşlarla da alakalı olduğu için yine savaş olan bölgelerden ülkemize ciddi göçler gelecektir ve göçmenlerle ilgili gerçekten ciddi bizim sınırlarımızı zorlayan sorunlar çıkarabilir. Yani Satürn balığın aslında çok önemli bir şeyi bu. Etkisi bize. Evet tabii su ve su krizleri
ve ekonomi ve ekonomik krizleri gerçekten mesela 1994 yılında Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşamış ve etkileri gerçekten çok uzun sürmüş. O dönem Çillermiş yönetimde ve yine bir koalisyon aslında varmış. Yani tek bir lider yönetmiyormuş ve gerçekten çok zor şartlar, hatta devalüasyon falan olmuş. Bu Satürn'ün en son bundan önceki balık geçişinde Google'a girerseniz ya da bir kütüphaneye giderseniz mutlaka kitaplardan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani çok kolay olmayacak. Tabii ki herkes için aynı olmayacak, eşit olmayacaktır. Yani kimisine iyi gelecektir, kimisine daha zorlayıcı, sınırları aşacak şekilde zorluklar getirebilir. Sevgili dostlar, zaten ben haftalık burç yorumlarınızda hepiniz için Satürn hangi alanda gelecek ve aşağı yukarı neler olabilecek bahsettim, ama mutlaka onunla ilgili daha detaylı konuşacağız. Belki bu haftalık yorumlarda anlatabilirim. Ve bu arada hatırlatmak istiyorum, lütfen abone olun. Olanlar teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ama olmayan arkadaşlar lütfen abone olun kanala. Bizim de biraz daha büyümemiz lazım. Bildirimlerinizi açın, paylaşın. Bana destek olmanızı bekliyorum ve istiyorum. Siz de hani izliyorsunuz. Bunlar alma verme dengesidir aynı zamanda. Mutlaka hani bir katkın olsun düşünüyorsan en azından abone ol. Mesela benim üye butonum yok. Mesela ben onu yapabilirim ama onu yapmıyorum. Hani en azından üye olun demiyorum. Ücretsiz, sadece abone olun diyorum. Daha çok like atın. Her zaten aslında izleyen beğense gerçekten bu çok güzel olur, ama ne yazık ki bizim ülkemizde böyle bir alışkanlık yok. Dinliyor geçiyor, dinliyor geçiyor. Yapmayın ya arkadaşlar, lütfen. Yapanlara söylemiyorum. Benim kemik izleyicim var. Elleri bol bol para görsün. Onlar her zaman yapıyorlar. Evet, şimdi kısaca bunlardan bahsettim ve hemen 7 Mart'tan bahsedeceğim size. Salı günü bakalım gökyüzünde neler var. Bu arada Ay Başak Burcu'nda ve Dolunay günündeyiz. Tabii ki Dolunay'ın etkilerini çok güçlü hissedebiliriz. Biliyorsunuz Uranüs'ten sürpriz alıyordu ve Uranüs sürprizini bugün Türkiye olarak biz yaşadık. Altılı Masa'da bir kopma oldu ve bugün bir geri vites yapıldı ve e, Meral Akşener gitti ve anlaşmayı sağladılar. Şimdi başka sürprizler bekliyorum ben. Daha bunlar bitmedi. Daha Satürn geçecek, Plüto var, Mars var. Umarım kötü sürprizler olmasın. Biz onu istiyoruz ve diliyoruz. Evet sevgili dostlar, Türkiye haritasında zaten 4. evine düşen bir dolunay. Ülkeyi yönetenler, ülkenin içindeki insanlar ve tam bu akşam aslında Ay Başak Burcu'nda, bizim ülkemizin düğümleri Başak Balık aksında arkadaşlar. Ay bizim kuzey düğümümüzde kavuşumda bu akşam. Önemli de tarihi de bir gün yaşandı. Önemli bir açıklama yapıldı. Bu ülkemiz için bence çok önemli bir tercih oldu diye düşünüyorum. Yani dengeleri değiştirebileceğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Kim daha iyiyse, şanslıysa, iyi niyetliyse o kazansın. Evet, bugün gökyüzünde biraz sert açılar var. Hemen onu söyleyeceğim önce. Şöyle, evet. Şöyle ki arkadaşlar, bu arada Dolunay tam 15.40'ta. Güneş ve Ay tam karşı karşıya geliyor ve 180 derecede Dolunay'ı oluşturuyorlar. Dolayısıyla Dolunay etkileri biraz stres yaratabilir, gerginlik yaratabilir. Bireysel olarak da böyle kendinizi biraz içi şişer ya bazen insanın, işte genellikle böyle sorunlar verebilir. Bir de sağlık olarak mesela bağışıklık sistemi, bağırsaklarımız, işte iç organlarımızla ilgili sağlık sorunları olabilir. Lütfen beslenmemize zaten hep özen gösterin diye bir aydır her yayında neredeyse söylüyorum. Gökyüzünde temel açı 2 tane var. Birisi tam 15.40'ta. Evet, Ay ve Güneş'in karşıtlığı. Diğeri ise 12.50'de ama 11.50 13.50 arasında geçerli Ay'ın Uranüs'e ve aynı zamanda da aslında Uranüs'e olan üçgeni. Şimdi Uranüs üçgenleri şanslıdır. Güzel sürprizli açılarda haberler getirir, ama şimdi gökyüzünde farklı gergin açılarda olduğu için bazen bunlar tersiyle çalışabiliyor. O yüzden, çünkü hemen baktım da mesela sabah 9'da Jüpiter Şiron 150'liği var, akşam saat 6 sıralarında Venüs'ün 150'liği var Ay'la. Bunlar
kriz getirebilir bazen. Göz göre göre geliyor, göz göre göre geldi dediğimiz mesela. Bir problemin var, halledemedin, çözemedin, çözmedin, göz göre göre geldi, çattı gibi düşünün. Öncesi olan bir şeydir bu muhakkak. İlişkide, herhangi bir işte olabilir. O yüzden Dolunay'ın olduğu günler zaten böyle çok önemli kararlar almak, çıkışlar yapmak veya fikir değişiklikleri yapmamak lazım. Çünkü o fikir değişiklikleri zaten bol bol olacak. Yani Başak zaten değişken grup bir burçtur. Balık stelyum da çok yoğun. Merkür de balıkta. O yüzden biraz daha kontrollü düşünmek, kontrollü dinlemek çok önemli olacak. Bunlara dikkat edin lütfen. Başka temel açımız yok gün içerisinde ama bizim için tertip, düzen, herhangi bir şeyi tekrar yapılandırmak, tamirat, tadilat varsa mesela eksikleriniz, eviniz, herhangi bir yerde, arkadaşlarınızla da olabilir. Bunları aslında düzenleyebilirsiniz. Bir de mübarek günlerden geçiyoruz. Şu dargınlıklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen dargınlar barışsın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bugün varın yani yarın yokuz. Ölüm kaşla gözün arasında. O yüzden tam da böyle bir mübarek gecede de ben de bunu söylemek isterim. İnşallah böyle bir kişi bir bari barışsa çok mutlu olurum. Kırgınlıklarınızı boş verin. Biraz böyle arkaya bakmayın diye tavsiyem. Çünkü hani balık günleri de biraz akışta kalmayla alakalıdır. Satürn de bugün balığa geçiyor. Dolayısıyla böyle şeyleri biraz daha önemseyeceğiz zaten toplumsal olarak. Biraz dini konulara da zaten fazlaca çekileceğimizi söyleyebilirim. Yine Satürn'ün geçmiş dönemde balık seyahatlerinde hep dinlerle de ilgili çok önemli gelişmeler olmuş. Ve bizim için de dediğim gibi biraz daha akışta yaşamak. Zaten Satürn şöyle bir şeydir balıkta. Nasıl derlerdi? Adalettir yani. İlahi adalet öyle söyleyeyim size. Ektiğini biçme zamanıdır. Hiç merak etmeyin. Sen affetsen zaten Allah affetmez. Sen affet boş ver. Evet, sevgili dostlar. Şimdi güzel saatlerimi veriyorum sizlere sevgili arkadaşlar. 7 Mart günü. Sabah 9.16 özür dilerim 10.14. Bizim için keyifli bir saat. Değerlendirin. Barışmak için, sevgiyle birbirine selam vermek için kullanın. 16.02.17. Bu da güzel bir saattir. Gerçekten memnuniyet verici bir saattir. Hatta bugün dedim ya Uranüs'ün şeyi var, üçgeni var. O anlarda da böyle beklemediğimiz bazı gelişmeler olabilir. Telefonlarımız çalabilir. Diğer bizim şanslı saatimiz gece 24 ve 00 arasında sevgili dostlar. Evet böyle bir gün geçireceğiz genel olarak. Umarım güzel olur ama şimdi tekrar demeyin bana ne olur bir şey ama hatırlatmak zorundayım. Zor günlerden geçiyoruz. Bakın Dolunay depremleri tetikleyebilir. Doğal afetleri tetikleyebilir. Satürn balığa geçiyor. Sularla ilgili ciddi krizler yaşayabiliriz. Ani fırtınalar, denizlerde olaylar. Yani yarın, öbür gün, daha sonraki gün. Şimdi en önemlisini söyleyeceğim. Ben bunu söyleyeceğim şeyi aslında aylar öncesinden düşündüğüm bir şeydi. Yakınlarım, danışanlarım bilir, paylaşırım onlarla. Mesela bu depremi yaşadık ya. Allah bir daha göstermesin. Mesela hep bir şey olacak diye sürekli haritalara bakıyorum ama ben ne bekledim biliyor musunuz? Çok önemli birinin kaybını bekledim. Yani bir suikast. Hani eceliyle ölüm de olabilir ama sanki birini ortadan kaldırmak istiyorlar ya da birilerine diyeyim. Bu dönemde şimdi Satürn'ün de hani bu 12. ev alanına geçtiği, ülke astrolojisinde de bu görünür bariz hala Mars 25'ine kadar şeyde. Açıkçası bu dönemde aslında herkes çok daha önlemli, dikkatli olmalı. Bu suikast dediğim şeyler geçmişe baktığımızda astrolojik olarak mesela yine Satürn'ün balık seyahatlerinde yaşanmış arkadaşlar. Din adamlarında yaşanmış. Ülke liderleri arasında yaşanmış. Bu önemli olabilir açıkçası. Çünkü çok ciddi günler var ortada. Sabotajlar olabilir. Bu biri değil de birilerinin kariyerini bozmak, leke sürmek adına çok önemli şeyler kurulabilir böyle. Tuzaklar kurulabilir. Bunlar bizim için de geçerli bu arada. Bakın Mars Neptün karesi var ya bunlar düşmanlıklarla da ilgili. O yüzden dostunu düşmanını aman şey yapın iyi tayin edin.
Şey derler ya, düşmanına yakın olacaksın diye bir laf var. O yüzden kimseyle şey yapmayın, aranızı kötü tutmayın. Nereden ne geleceği hiç belli olmaz gerçekten. Dikkatli olun, uyanık olun sevgili dostlarım. İşte böyle günler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yarın yine görüşmek üzere diyorum. Umarım sesle ilgili bana şikayet etmezsiniz tekrar. Çok canım sıkılıyor bu konulara. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.